Deneme versiyonu bu. 25, Arşiket 25 diye geçiyor. Mutfak çizeceğiz. Ama şu an programı yükledi ve aslında ölçü ayarları uluslararası ayarlarda olduğu için referanslardan, proje ayarından yani şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Çalışma ünitelerini. Bakalım. Direkt ayarlı gelmiş. Eskiden böyle değildi. Yani biz milimetre ile ya da santimetre ile çalışıyorsak onların ölçü birimleri farklı olduğu için farklı özellikle geliyordu. Şimdi milimetre mi, santimetre mi işimize yarar? Onu çalışmayı devam ettirirken daha net anlarız. Şimdi bakalım değişen ne gibi özellikler var? Mesela bunu daha öncesinde bilmiyordum. Nasıl bir şeymiş bu? Ne diyor? Kütüphanesini söylüyor. Çizimler, raporlar, lisanslar. Yani check yapalım. Bu Action Center dediği şey sanırım burada hatalı olan verileri toparlayıp eksik kalan bir şey varsa onları düzeltecek herhalde. Yani çok da işimize yaramayacak. En azından benim işime yaramıyor. Bunu kapatabiliriz. Tabii kendine gelirse. O zaman bu tarafa bakalım. Burada neler var? Burada değişen pek bir şey yok. Dosyamızın adı katları gösteriyor. Zemin kat, birinci, ikinci kat diye. Burada kesit yerimiz var. Burada cephelerimiz var. Bu doğu, batı, işte kuzey, güney gibi cepheleri zaten az önce görmüştük. Onu şimdi gene gösteririm. Kendisi otomatik proje açıldığında koymuş oluyor. Evet, check etti. Ne yaptı? İşte burada demek ki işe yarar bir şeymiş. Çizimlerle ilgili bir hata raporu vardı. İşte kütüphane ile ilgili bir rapor vardı. Onları falan düzeltti. Teşekkür ediyoruz. Ve kapatabiliriz. Az önce bahsettiğim cephe kısmı burada. Bu arada mouse ayarım zoom yapmıyor mu? Yapmıyor. Çözmeye çalışıyorum. Mac'te Option'a bastığımızda ileri geri zoom yapabiliyoruz. Batı cephesi. Bunları ben projede genelde kaldırıyorum. Çünkü gözümü rahatsız ediyor. Ya da proje buradaki alanda yeter, yani daha büyük bir proje çalışıyorsanız sonuçta cephenin dışına çıkmış oluyorsunuz. Ya da işte kaydırıp bir şey yapmak. Kalabalık geliyor bana. O yüzden bunları silelim. Sonra kendimiz istersek zaten cephe oluşturabiliriz. Evet. Bizi yine de sildik ve sildik. Zaten oluşturmakta herhangi bir sıkıntı yok. Burada ne oldu? Cephelerimiz gitti. Burada bir cephe sayfası açık. Sürekli uyaracak herhalde böyle. Kapatalım. Burası 3 boyutlu çizimi göreceğimiz alan olacak. Burası da bizim zaten zemin katımız. Şimdi Arşiket'in bir güzelliği şu. Tamamen mimari çizim odaklı. Zaten isminden de belli. Hem 2 boyutlu çizip hem de 3 boyutlu halini görebiliyorsunuz. AutoCAD'de de bu mümkün muhtemelen ama genelde AutoCAD programını kullananlar şeye alışkın. Nasıl diyeyim? 2 boyutunu çizip daha sonra onu 3 boyutlandırmaya ve bunu da genelde 3D Max programıyla yapıyorlar. Ama bu bana zamanında çok daha kullanımı basit ve fonksiyonlu gelmişti. Buna alışıp bununla çizmeye başlamıştım. Şimdi
Zaten arayüzü de çok basit. Çok da fazla bir şey değişik. Yani şunların hala daha ne olduğunu bilmiyorum. Kullananlar muhakkak vardır, çok daha profesyoneller. Ben o kadar profesyonel değilim. Mesela bu hoş bir özellik. Bunu şöyle açıklayabilirim. Bu kat kat çalıştığınızda alt kattaki size şeyleri opacity, yani belli bir şeffaflık katmanı oluşturarak alt ve üst katı denk getirip aşağıda ne var, üstte ne vardı diye kat kat yukarı ve aşağı inmenize gerek kalmadan göstermiş oluyor. Katlı bir çalışmanız varsa, bir villaysa, bir apartmansa, daha kompleks başka bir binaysa, hastane ise bunları görmüş oluyorsunuz. Burada duvarımız, kolonumuz, kirişimiz, zeminimiz, çatımız. Kullanmadım işin aslı. Bu da muhtemelen daha üst örtü, daha amorf yapılı örtüler oluştururken merdiven, bu neymiş? Korkuluk, perde duvar, kapı, pencere, skylight dediği yani çatı üzerinde oluşturacağımız pencereyle ilgili gibi. Bu da alanda metrekare hesaplamak için kullanılıyor. Daha yüzeyde amorf şeyler yapmak için. Bu zaten kütüphanemiz. Burada ışık ayarlarını yaptığımız bir kütüphane yine. Gibi. İşte köşeye pencere oluşturmak için sanırım. Ve duvar sonlandırma özelliği. Burada işte kesitlerimizi, cephemizi ve yani basic olabilecek tüm ana özelliklerin kullanım şeyini buraya koyuyorum. Bunu isterseniz yukarıya da taşıyabilirsiniz. Bunu zaten normal kullananlar bilirler. Şimdi basit bir mutfak çizimiyle başlamak için önce bir duvar ihtiyacımız var. Duvardan sonra zemin oluşturabiliriz. Ya da zemin üstüne de duvar yapabilirdik. Pardon. Evet. Şimdi santimetre ayarındaydık biz. 6 metrelik bir duvarımız olduğunu varsayalım. Pardon. Yok, doğru mu? Bakalım. Yaklaşalım. Mouse'la sıkıntı yaşıyorum şu anda. Şimdi olur. Duvarımız yaklaşık. Duvarımızın özelliğine bakalım o zaman. Oradan pay biçelim. Duvarımızın özellikleri. Buradan duvar ikonuna bastığımızda bize özelliklerini açacak. Herhangi bir ayar yapılmamış mı? Bakalım. Yani bu önünde ve arkasında sıva olma durumunu gösteriyor. Bu sıvasız olan 30 santimlik bir duvarımız varmış. Biz bunu 15'e çekelim. 15 ve sıvasız bir duvar olsun. Burası 15 santim, burası 600 santim ise demek ki 6 metrelik şu anda bir duvarımız var. Bu bizim mutfağımız için oldukça yeterli, geniş bile sayılabilir. Buna bir de zemin oluşturalım. Zeminimizi daha geniş yapalım. Çünkü bu arada mesela bu özellik sizin daha dikdörtgen bir zemin oluşturmanıza sebep oluyor. Bunu daha kendi istediğiniz geometride ayarlamak için buradaki ikona bastığınızda istediğiniz şekil ve ayarda zemin oluşturabilirsiniz. Hatta bunları daha amorf yüzeyli bir şey ise az önce belli özellikler çıkmıştı. Ona tıklayarak
daha oval bitişli bir zemin yapmak mümkün. Silelim ve sildik. 3 boyutla bir bakalım. Zeminimiz tam nereye oturmuş? Duvarımız kaç santim yüksekliğinde? Burada çok baz ve kötü görünen bir renkte 3 boyutumuz var. İşte zemin döşemesinin özelliği, kalınlığı gibi. Bunu da değiştirelim biz. Döşeme ayarlarına giriyoruz. Herhangi bir üst ya da alt katman özelliği verecek bir detaya ihtiyacımız yok. Geldik. Ne demiş? 30 santim uygun. Buna 30 santimlik bir döşemeyi çevirdik. Buradan duvarımızın tam olarak bu döşemenin üstünden başlayıp başlamadığını kontrol etmek için zaten görüyorsunuz burada noktaları. Bunu da kendi en üst noktasına getirip aralarındaki mesafeye baktığımızda 0 santim. Yani tam döşemenin üstüne oturuyor. Peki yüksekliği, duvarımızın yüksekliği de buradan kontrol edelim yine. Bakalım. Epeydir kullanmadığım için acemilik var. Böyleden bakıyor idik. Model değil. Aslında şurada gösteriyor. Pardon. 0. kattan 1. kata bizim bir kat ayarımız var. Yani her iki katın arasında 300 santim, 3 metrelik bir mesafeyi otomatik olarak zaten oluşturmuş. Peki biz yüksekliğimizle oynamak istersek ne yapacağız? Bunu aslında yukarıda göstermesi lazımdı. Yani burada istediğimiz gibi kendimiz kısaltıp yükseltebiliriz. 3 metre ideal. Burada yükseklik ayarını ayarlayabileceğimiz bir yer çıkması gerekiyordu. Neyse, çok da önemli değil. Bir de üstte bir tavan yapacağız. Tavan için ayrıca bir tavan da yok. Bunun için bunu çoğaltıp kullanabiliriz. Çoğaltmak için planda kopyala yapıştır yapabiliriz ya da buradan çoğaltma özelliğiyle arttırmak mümkün. Olduğu yere tıklayıp tekrar yapalım. Bir tane kopya. Burada ne diyor? Mevcut olanı bir yere götürmek var. Çoğaltmak var. Aralıkları belirleyerek gibi farklı özellikler var. Bize bir tane yeterli. Bunu da tam 3 metrelik duvarımızın üstüne koyalım. Ne oldu? 3.30'da bitti. Ama aslında bizim Türkiye'de kat yüksekliklerimiz genelde 2.70. Demek ki böyle durması ideal. 2.70 olduğu için ara mesafemizi kontrol edelim. Şuradan yapalım. Evet, 2.70. Yani ben çoğunlukla 2 boyutlu çizimi 3 boyutta kullanmayı tercih ediyorum. Öyle olunca daha pratik oluyor benim için. Orada bazen üst üste denk geliyor, karışıyor falan, sıkıntılı oluyor. Şimdi burada bunu da 3 ayarını açıp üçünü de birbirine kilitleme özelliği bu. Tek bir
malzeme atayıp hepsinin aynı gözükmesini sağlayabiliriz. Ben bunun için şu an bembeyaz bir proje görelim diye beyaz yapacağım. Sevmedim. Düz beyaz istiyordum. Bakalım düz beyaz neyimiz varmış. Titanyum beyazı. Parlak beyaz. Aslında sıva özellikli gözüken bir beyaz vardı. Bunlar mı acaba? Deneyelim. Belki render'da öyle gözüküyordur. Bu güzel. Evet, sıva. Bunu böyle yapalım. Yani projede çok renkler, pardon, renkler önemli olmasın. Biz projenin kendisini görelim diye. Tabii yan duvarlar olacak. Şimdi bu kadarı yeterli. Zemin piramıza gelelim. Bunu çok daha titiz aradaki mesafeleri ölçerek işlemde yapabilirsiniz. Şu anlık buna gerek olmadığı için ben böyle bir şey yapmıyorum. Şimdi ikinci duvarı eklerken neresinden tutacağı da önemli. Yani duvar mesafemizin içerisinden mi duvar oluşturacağız yoksa dışından mı? Bunun için de burada, pardon, burası da değilmiş. Neresi idi? Yerleri hep değişmiş. Böyle basınca kendim değiştirdi. Sanırım. Evet. İçeriden dışarıdan. Zaten doğru bir şeye basmışım. Buraya basınca dışarıdan bizi oluşturuyor. Yaklaşık bunu da 3 metre diye belirleyelim. Ama önceki duvar özelliğimizden yapmadığım. Bunun için bunun ayarını tek tek de değiştirebiliriz. Ya da burada tam olarak nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum ama yani bunun özelliğini alıp şırınga gibi bir şey var. Enjekte ediyor buna göre. Mantık öyle. Tekrar buraya aynı işlemi yapabiliriz. Ya da duvarımızı çoğaltabiliriz. Burasından tutup kopyala yapıştır yaptık. Fakat bu dışarıdan referans noktalı bir duvar olduğu için birbirlerine değişse bile bütün olarak algılamadı ve birleştirmedi. Şimdi oldu. Şu boyutumuza bakalım. Evet, duvarlarda geldi. Tabi burada pencere, kapı gibi detaylar olabilir ama biz şu an onunla ilgilenmiyoruz. Biz bir mutfak çizeceğiz. Görüntüde. Şimdi burada şeyi açalım. 3 boyutlu görsel çalışırken, 3 boyutla çalışırken işte kamerayı düzeltme gibi daha pratik kullanabileceğimiz burada özellikler çıkması gerekiyor. Onun penceresini açalım. Bakalım nerede? Burası değil. Olması gerekiyordu. Paletler, pardon, ya da toolbarlar. İşte 3 boyutlu görselleştirme. Bunu buraya bağladığımızda çok daha kolay olacak. Evet, şu. Yani nasıl anlatayım?
kamerayı daha yukarı aşağı tuttu. Anlatamadım. Siz anladınız bence. Burada baktığımız bakış açısını gösteriyor. Zaten şuradaki çizgiden de bunun yamuk olduğunu görebiliyoruz. Buradan 270 derece yaptığımızda ne yaptı? Düzeltti. Tekrar gelelim oraya. Başka ne varmış? Işığımızın, yani güneşin vurduğu yer genelde soldan geliyor biliyorsunuz ve 35 derecelik açıyla, ama bunu siz projenizin gerçek konumu, gün ve saatine varasıya kadar ayarlamanız mümkün. Ayarlayabiliyorsunuz yani. Ama bizim o kadar detaya ihtiyacımız yok. Bir şeye basalım. Biraz karışık anlatıyorum ama. Render deneyelim. Bakalım ne ayarda nasıl bir şey çıkacak. Çünkü tavanımız ışığı kesti. Ama render alırken bizim için yeterli gelirse o ışık, problem de yaşamayız. Belki lamba konulur falan. Tabii normalde kapalı bir mutfağın içerisinde böyle güneş vurma şansı yok ama burada maksat mutfak projesini görmek. Böyle bir ışık ayarıyla çıktı. Kalitesi tabii ki düşük. Kaydetmeyelim. Kalitesinin de ayarları buradan. O daha sonraki aşamalar aslında, şu an çok da ihtiyacımız yok. Ne diyor? Dış mekan, gün ışığı, medium ayarda. İşte daha hızlısı, iç mekanı, HDRI dediği kendinizin koyduğu bir görselle, arka planla daha değişik ayarlar var. Çok da kullanmadım bunları. Ya da custom, yani kendiniz belli ayarlar yaparak kullanabilirsiniz. Şu an Maxon'un Snare gibi bir bakalım var mı? Bende var mıymış? Olmadan da kullanıyor mu acaba? Deneyelim. Böyle bir program yüklü değil çünkü bende. Alıyor. Demek ki daha detaylı ayarlar yapıp güneşi buradan direkt kapatabilirsiniz. Lambalar açabilirsiniz. Illuminating Surfaces. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım yüzeylerin kendi içerisinde olan belli özellikleriyle ışıklanması gibi bir şey herhalde. Kapatalım. Kalitesi yüksek diyelim. Bu sanırım gölgeyle alakalı. Medium kalsın. Işık ayarı, efekt. Mesela Bright model efektini kullandığımız zaman direkt buradaki diğer renkleri bize yok edecek. Komple beyaz gösterecek. Burada gökyüzünün güneşle birlikte vurduğu ışığın ayarı gibi bir şey bu. Yani daha temiz bir sonuç istiyorsanız, daha güneşli bir günün güneşi olsun, pardon, yağmurlu bir gün havasında olsun ya da denizde olsun gibi. Tabii biz şu anda beyaz ayarda yaptığımız için bunu değiştirmeyecek. Ama şu tiki kaldıralım, deneyelim bakalım. Buradaki renklerde bir değişiklik olacak mı? Evet, tonları değişti. Zaten render'a başladığında da belli oldu. Kalitemizi arttırdığımız için yavaş alıyor. Medium'da deneyelim. Çünkü kaliteli bir render'a şu anda ihtiyaç yok. O alırken zemin planda biz projemize devam edelim. Şimdi render ayarımızı kapatalım. Kütüphane. En çok kullanacaklarınızdan birisi de bu. Kütüphanede belli standart hali hazırda oluşturulmuş objeler var.
Ama bu objeleri burada direkt kendi otomatik açtığı gibi kolçaklı bir sandalye, koltuk artık nasıl adlandırırsanız bunun ayarlarını 3 boyutla da görerek, şuna bastığınızda 3 boyutla da gösterir. Evirip çevirip renkleriyle bu mesela projenin içerisine koysaydık böyle bir obje olarak render alacaktı. Ayarlama şansınız var. Burada kendi kütüphanesinde hazır belli objeler var. Benim için aslında yeterli oluyordu bunlar. Ben mesela masadan da kendi istediğim özellikle hemen hemen yakın masa oluşturmak gibi ya da şimdi yapacağımız gibi renkleri değiştirmişler, çok güzel olmuş. Bence güzel yani. Ama ekstra bir dolap özelliği gelmiş mi bakalım. Mesela böyle bir seçenek yoktu. Köşe ve açık raflı üniteler için. Biraz buradaki kütüphanede elden geçmiş. Hazır mutfak kabinleri dediğimiz, yani bizim mutfak dolapları dediğimiz ünitelerden kullanıp da oluşturabilirsiniz ya da kendiniz oluşturabilirsiniz. Ama oldukça pratik oluyor bu. Mesela burada 2 çekmeceli bir sürgülü bir dolap var. Tabi burada göründüğü ayarda değil şu an gördüğünüz gibi. Kendi renkleri farklı, kulp ayarı farklı, üstündeki tezgah ahşap. Ama biz sonra bu ayarları değiştirerek genişliğini, yüksekliğini, genişlik, en ve yükseklik ayarlarını değiştirerek ayarlamak mümkün. Kendi istediğiniz özelliklerde. İlerlediğiniz takdirde de burada bu ayarda kalsın bakalım. Karkas. Anladım. Karkası, kabini ya da her birinin bastığınızda kendi ayarlarını gösteriyor. Yani sen ölçüyü karkas olarak mı istiyorsun? Yoksa kabinin totali mi? Kapak da geldi çünkü 2 santim. Tezgah geldi 90 oldu. Bakalım neydi? 80'di pardon. Bazası geldi. Bazayla 90 oldu. Ve counter dediği neyi değiştirdi? Tezgahla birlikte aldı. Özellikleri böyle değiştirdi. Burada ilerlediğimizde de şimdi neden 40-20 açık ve bu açık değil? Çünkü zaten burada standartta bir 80 santimimiz var. 83'e böleceği için 2 tane değeri belirlediğinizde zaten üçüncüsü otomatik çıkıyor. Burada segment soru, yani kaç tane oluşturayım bundan diye. Mesela 5 dediğiniz zaman bunu 5'e bölecek. 16, 16, 16 zaten otomatik böldü. Ama siz illa bunu 15 santim olsun diyorsanız ne yapacaksınız? 15 çarpı 5 yapıp buradaki yüksekliği değiştirdiğinizde ve total yüksekliğinizde de bazı ayarını değiştirip ayarlamanız mümkün. Şimdi bizim standart ayarda kalsın. Değiştirdi. Şöyle yapalım. 20 ve 40. 40, 20 ve 20, yani 80 santim bir dolap yüksekliği için ideal bir ölçü. Böyle kalabilir. Karkasın kalınlığı. Tabii 2 santim geçiyor. Bu çok da üretim amaçlı kullanılabilecek bir program olmayabilir. Bu zaten ustalar da üretirken çok da sizin verdiğiniz ölçülere uymuyorlar, ayrı mesele. 1.8 aslında bizde. Biz şimdi santim ayarladığımız için burada muhtemelen o yüzden 2 santim gözüküyor. Şöyle yapalım. Kapatmadan proje ayarını değiştirebiliyor muyuz? Değiştiremedik. 2 santim olarak ayarlamış. Devam ediyoruz. Başka nelerimiz var? Bu tezgahın uç bitiş özelliğini buradan değiştirmek mümkün. İşte köşeli, üstü pahlı, daha geniş pahlı, alttan üstten pahlı, işte oval döndürülmüş, tamamen döndürülmüş gibi. Tabii güzel olabilir. Burada backsplash dediği, bakalım şurada oluşturdu bakın. Tam arka tarafta. Yani tezgah arası diyebiliriz. Dolapla duvar arasında kalan yüzey.
tezgah arası. Bu tabii backsplash'i yüksekliğini çok bizim duvar arasını komple üst dolaba kadar kapattıkları için arkalık, yani tezgahçı normalde bunu standart olarak 8 santim 10 santim getirip yapıştırıyor. Siz de arkasında seramik yapıyorsunuz ya da 10 santim değil 2 dolap arası 60 santim 55 santim gibi yükseklikte ayarlıyorsunuz. Böylece arkada böyle bir küçük bir parça olmayabilir. Biz şu an bunu istemiyoruz. Evye koyabilirsin diyor bu dolabına. Yani bu dolabın aslında bir evye dolabıysa burada evye oluşturmak mümkün. Bu batarya. Buradan evyenin özelliği. Tabii mesela bu özellikle bir evye koyduğunuzda direkt kendi otomatik kendi ölçüsünün içerisine getirdi. Sanırım eskiden koymuyordu. Yani koyamıyordu. Çünkü 2 hazneli bir evye çok daha geniş olacağı için bu 60 santimlik genişliğin içine sığmayacağından mantıken koymuyordu. Mesela burada da yani evyeyi küçülttü ve yanlarına getirdi. Yani aslında böyle bir evye ölçüsü kullanışlı değil. Mesela buranın 60 santim olduğunu düşünürseniz 15-30 santim genişliğinde bir evye gibi gözüküyor ama ideal değil, kullanışlı değil. 60 santim içerisinde olup olabileceği tek hazneli bir evye ya da bunun devam ettiği tek hazne artı üst gibi. O yüzden evyeye sonradan koymak daha mantıklı. Evyeye koyduk diyelim. Bir de buna batarya seçeceğiz. Çok da fazla bir batarya seçeneği yok. Zaten bunlar daha çok böyle bir batarya banyoda uygun. Biz gagalı dediğimiz tip batarya uygun mutfak kullanılıyor. Çünkü tencereyi evirip çevirirken kullanmak daha ideal. Burada bataryaların farklı özellikte olanları var. Yani ikili açma sağdan ve soldan gibi. Bu daha çok country, rustik tarzda dediğimiz mutfak ya da banyoları oluştururken kullanılan bir batarya ama çok kullanışlı bir şey değil. Yani sıcak suyu bir yerden aç, soğuk suyu bir yerden aç. Ancak kullanmadığınız bataryalarda olursa olur. Bu da ikili batarya. Burada ne varmış? Sanırım bu da şeyle ismi aklıma gelmedi şimdi. Yani elinize götürdüğünüzde görüp de suyu belli sıcaklıkta ve belli hızda otomatik açan batarya tiplerinden. Evet, bu kalabilirmiş. Devam edelim. Burada zaten o ayarı bir öncekinde yapmıştık. Kalınlığı mesela 4 santim. Evet, yani tezgah kalınlığı ama gerçekte 4 santim değil. Yani 1,8 santim kalınlığında bir granit ya da işte doğal bir taş olabilir bu ama genelde kullanılmıyor. Onun için kuartz malzemeyle ya da belli taş özellikleri katılarak oluşturulmuş yapay tezgahlar var. Onlardan kullanılıyor. Onlar da bir noktası yani sahte alınlık yapıyorlar. Alınlık dediğimiz şey önüne takılan kısım. Onu titiz bir şekilde birleştiriyor ve siz aslında onu 4 santim bir tezgahmış gibi görüyorsunuz. Ama aslında öyle bir şey yok. İsterseniz 10'a 20'ye bile çıkarabilirsiniz. Kalın tezgah istemiyorsun. Kaybettik. Öyle yapmayacaktık. Bir daha açalım. Dörtte kalsın. Şimdi yarım santim kalınlığında, 1 santim kalınlığında bile çok böyle sert malzemeden oluşturulmuş tezgahlar var ama onların kesilip getirilmesi ve uygulanması yani malzeme aslında çok dayanıklı. Şunu demek istiyorum. Üstünde herhangi bir yüzey kullanımında zarar görmesi, çizilmesi gibi bir durum söz konusu değil ama üreticinin ya da tedarikçinin olduğu yerden ölçüde kesip mevcuttaki mutfağın üzerine getirip taşıdığında ve orada işlem yaptığında çatlama, kırılma gibi riskleri yüksek ve pahalı da bir ürün. Burada neyimiz varmış? Evet, burada az önce bahsettiğim gibi yani
genişliğini arttırıp aslında görüntüde gene kaydettik. Yanlış basıyorum. Burada resmi kaydetmiş. Evet, rengi değiştirdi. Yani gökyüzünün kendi ayarından mesela daha gri tonlarda, daha sıcak tonlarda bir görüntü elde etmek mümkün. Render'da da böyle bir ayar var. Tekrar obje ayarımızı açalım. Kütüphanemizi. Mesela 80'e çıkarttık. Ne yaptı? Sığdıramadı. Ama yanında başka dolaplar olsaydı sığabilirdi. Bunu biz tekrar 60'a çekelim. Evet. Ve havada duruyor şu anda. Görsel olarak ben havada görüyorum. Bu evde tam oturmamış gibi. Oturmuş mu? Şimdi oturdu mu? Neyse, önemli değil. Bunlar detay. Bakalım, bataryayı gösteriyor. Bataryanın konumunu sağa sola çektirebilirsin, ayarlayabilirsin. Bu neymiş? Kapak. Son kapağı görebileceğimiz bir pozisyon getirelim modeli. Bu iyi. 101 kapak. Dikine sağda solda parçalı. Üstünde, yani üst ve altta yatayına mozaik şeklinde. Allah Allah. Farklı şeylerde kesti. Bunların renklerini buradan ayarlamak mümkün. Başka yok. Düz iyi. Ya da panel stili burada işte daha kantif tarzı mutfaklarda kullanılabilecek kapak şekilleri varmış. Bakalım, bunu bölemedi. Çünkü aradaki çıtalar sanırım buradaki kapak ölçülerine sığmadı. Bu sığacak mı? Yani büyük ölçüde olana koyabildi. Küçük olana koyamadı. Mesela bunu yapabilir. Yaptı. Ama üst kapaklarda yine uygulamadı. Bakalım, çerçeve kalınlığı 2 santim yapsaydı sadece gene onu uyguladı. Diğer 2 tanesini uygulamadı. Bu neymiş? Custom. Yani kendi oluşturduğumuz bir 3 boyuttaki bir objeyi buraya seçip koyabiliyoruz. Bastığımızda şuradan, yani olsaydı bizim bir oluşturduğumuz bir panel, oraya koyabilecektik. Tamam. Bunu yaptık. Evet, bataryayı kaldıralım şimdi. Evet. Renkleriyle modelimizin üzerine koyduktan sonra ilgileniriz. Başlayalım. Duvarımızı birleştirdik. Küçük boyutta görelim. Geldi. Bazen niye bilmiyorum, mesela zemin sıfır, yani zemini kendi otomatik zaten yerleştirdi. Niye 10 santim yukarıda koyuyor bilmiyorum. Bunda yine objenin kendi ayarında var mı bakalım. Yani sıfırı oturt diye. Burada var. Ama baştan zaten öyle ayarlı gelmesi lazım. Tabii bazı sebebini ben bilmiyorum mesela. Ne diyor burada? 20 santimden sonra başlıyor. Biz bunu 0 yapalım. Bazayı da gömdü. O zaman 10 santim diyeceğiz şuradan. Yani bana mantıklı gelmiyor. Hep böyleydi bu. Hiç de mantıklı gelmemişti hiçbir zaman. Bunun da komple bütün malzemelerini değiştirelim ve beyaz yapalım. Burada zaten yüzey özelliklerini gösteriyor genel olarak. Ne seçmiştik biz? Bunu seçmiştik. Komplesini değiştirmedi. Bazen yapıyor. Tekrar. Evet, şuna bastığımızda evet. Yani şeyin nasıl diyeyim? Total olarak
bütün malzeme içerisinde belirlediğiniz işte kulpun, tezgahın ve dolabın kapak renkleri gibi şeylerle oynamadı. Otomatik olarak bize beyaza çevirdi. Nedense bugün her şeyi beyaz yapasım geldi. Yani 3 boyutlu bir şey örürken daha iyi. Şeyi deneyelim o zaman. O render alırken de evet, bu render alırken de biraz mola vermiş oluruz. Beyaz model efektini kullan dediğimizde niyeyse bu render'ı bir şeyleri daha basit anlatırken hoşuma gidiyor. Neden baktığım açıda almadı? Ben bu açıdan mı bakıyorum? Bakmıyorum. Mesela yaklaşayım. Bir önceki render ayarında aldı. Şuraya yaklaştığında mesela böyle aldığında buradan alması lazım render'ı. Bunu değiştirmişler böyle bir şey. Alıyormuş. Alsın bakalım. Seviyorum ya. Arşiket'in böyle beyaz renderında kaliteli olsaydı. Kaliteli alsın bakalım. Bir onu ayarlayalım. Niyeyse geliyor. İlginç geliyor. Hadi yükseltelim şunları. Vaktim var nasıl olsa. Alsın. Evet. Render başladı.
Hoşçakalın.